Telefonu çantamda, birazdan takacağım. Ama videonun girişini galiba gün batımına doğru giderken açmak güzel olacak. Şimdi Yıldız Koy'a gidiyorum. Yıldız Koy aslında bir akvaryum koy. Bu akşam meteor yağmuru var, 12 Ağustos. En yoğun gözükeceği akşam bugün. Saat 12 ile 4 arasında, gece 4 arasında Çanakkale'den en rahat görüleceği zamanmış. Önce gün batımında yüzeceğim. Ondan sonra meteor yağmurunun başlamasını bekleyeceğim. Güneşin epey düşmesini bekledim. Aslında tam güneş batarken denizde olacağım. Biraz da hava karardıktan sonra denize gireceğim. Burası çok sevdiğim bir yer. Her sene geliyorum aslında Gökçeada'ya. Adanın özellikle bu tarafı, yollar çok güzel. Bütün gece koyda kalacağım için tedarikli gelmem gerekiyordu. Powerbank de aldım yanıma. İstediğin kadar plan yap ama işler bazen istediğin gibi gitmiyor. Çünkü bu akşam inanılmaz bir fırtına var. Sen o kadar plan yapacaksın, denize gireceğim diyeceksin. Bisikletini koydaki en güzel yere koyacağını düşüneceksin ama herkes şu an fırtına bekliyor ve bir yandan da meteor yağmurunu nasıl izleyeceğiz diye düşünüyorlar. Şansıma mekan sahipleri, işletme sahipleri de bisikletçi çıktı. Onlarla muhabbet ettik. Bana şu an mercimek çorbası ikram ettiler ve meteor yağmurunu beklerken mercimek çorbama limon sıkıyorum. Günaydın. Dün akşamki sıkıntılardan sonra sabah biraz zor kalktım ancak kendime geldim. Çünkü dün akşam inanılmaz rüzgar yedim. Sürekli 60 kilometre hızla esen bir rüzgar ve ben bunun karşısında yaklaşık 5-6 saat durmak zorunda kaldım. Güzel fotoğraflar çıkmadı aslında. Yani bir iki tane var, onları buraya koyarım. Benim tahminim şuydu, daha doğrusu internette okuduğum her dakika böyle yaklaşık 20-25 tane meteor çok hızlı bir şekilde kayacak ve böyle inanılmaz bir meteor yağmuru izleyeceğiz. Ama aslında öyle olmadı. Dakikada 1-2 tane oldu ve bunlar da aslında kuzey tarafındaydı. Yani kafanızı yukarı direkt kaldırdığınızda bunları göremiyordunuz. Kuzey tarafına bakmanız gerekiyordu. Ve kuzey tarafı da aslında ışıklı bir bölümdü çünkü elektrik direklerinin olduğu yerdi. Sokak lambaları vardı. Bulunduğum yerden olabildiğince çekmeye çalıştım ama benim için tamamen açık olan tarafta istediğim kadar yıldız kayması olmadı, meteor yağmuru olmadı. Bozcaada için de Gökçeada için de şöyle bir algı var. Bende en azından şöyle bir algı vardı. Kalitesiz ve pahalı yerlermiş gibi hissediyordum. Çünkü gelen turist bir şeyler harcamak zorunda. Buradaki esnaf da bunu bildiği için istediği fiyatı yazabilirmiş gibi geliyor. Ve turistler de zaten bunu ödeyecek. O yüzden istediğimiz fiyatı yazalım diyorlar. Ve bu aslında kısmen doğru. Ama adaya geldiğimde aslında bazı yerleri böyle tek tek seçmeye çalışıyorum. En azından gerçekten iyi bir ücret ödeyeceksem bunun karşılığını alabileceğim yerler bulmaya çalışıyorum aslında.
Bu yol şahane bir yol. Güneş batarken kendimi izleyebiliyorum. Arkam dümdüz. Rüzgar arkamdan esiyor. Sağ tarafımda harika bir düzlük var. Devamında dağlar var. Gökçeada'ya geldiğinizde buranın ada olduğunu anlamanız gerçekten çok zor çünkü çok büyük. Gözlerinizi kapatıp adanın ortasında sizi bıraksak buranın ada olduğunu anlamanız için biraz zaman geçmesi gerekiyor. Bu Gökçeada rotasında aslında planım elbette denize girmekti ama dün akşam da bugün de denize girmek hikaye oldu. Ama koyda vakit geçirmek, birkaç görüntü yakalamak, dalgaları seyretmek, insanları seyretmek, dün akşam gökyüzünü seyretmek bu sürüşün en güzel yanlarıydı elbette. Gökçeada'nın çok ilginç bir özelliği var. Buraya gelen tatilciler için her türlü alternatif aslında mevcut. Benim kaldığım yer aslında çok ucuz yollu denilebilecek bir yer. Ortalamanın çok altında bir yer. Çok ekonomik bir yer aslında. Ama bu sürüş yaptığım yerlerden bir tanesi Kaleköy'de. Köyün içinde, ağaçların arasında gizlenmiş. İnanılmaz lüks, konak gibi, köşk gibi taş evler var. Ve özellikle İstanbul'dan tatilciler oralara gelip vakit geçiriyorlar. Kalabalığın olmadığı, sessiz sakin Gökçeada'nın küçük köylerinde müdavimcilik var diyebiliriz. Muhtemelen oraya gelen insanlar devamlı olarak aynı yerleri tercih ediyorlar. Devamlı müşteriler ve o standartta korunduğu için işletmeler de aynı şekilde devam ediyor. Bu bölgede ara sahnelerde de göreceksiniz. Etrafı otlar bağlamış. Minicik bir şapel var. Şapelin arkasında sema direk gözüküyor. Meşhur Nike heykelinin geldiği yer. En bilinen adalar aslında tabii ki Gökçeada ile Bozcaada. Ama ikisini de kıyasladığımda nedense Gökçeada bana biraz daha cazip geliyor. Belki daha büyük olması, kendinize istediğiniz gibi alan bulabilmeniz, kafa dinleyebilmeniz belki de. O yüzden her sene gelmek istiyorum Gökçeada'ya. Şimdi işletmenin hesabına baktım. İşletme galiba yeni açılmış bir işletme. Şu an hava da güzel, biraz hareketlilik de var. O yüzden sosyal medyaları için bir şeyler çekmeyi teklif edeceğim. Çünkü yemeğimi söyledim ama gelmesi için epey zaman var. Muhtemelen yoğunluktan dolayı bir 20 dakikayı falan bulacak. O yüzden bakalım bir şeyler çekmeyi deneyeceğim. Ben yine aynı yere geldim. Önceki gün yolda gelirken söylediklerim aslında yarım kaldı. Adada bu tarz mekanlara oturduğunuzda sizi gerçekten kazıklıyorlar mı? Yoksa gerçekten özel bir şey mi yiyorsunuz? Bunu anlamak aslında çok kolay değil. Çünkü burada yediğim tatlılar çok güzel. Kahveler lezzetli. Ama adada olduğunuz için fiyatlar da şehir merkezlerine göre, normal yerlere göre belki %5, %10 biraz daha fazla. Ama işin sonunda buraya her gün gelmediğiniz için o %5 ya da %10 fark çok da umurunuzda olmuyor. Zaten yıllar sonra hatırlayacağınız şeyler. Burada içtiğiniz güzel bir kahve, burada geçirdiğiniz sakin vakitler oluyor. Her seferinde aynı yerlere gelmek değil de farklı yerlere gelmek, yeni yerler keşfetmek ve her yılı farklı yerlerle hatırlamak. O yüzden bence en güzeli. Bu bahsettiğim Gökçeada'nın küçük köylerinde her yıl İstanbul'dan gelen gruplar gibi de yaşamak isterdim. Ama aynı yere gelip her yılı farklı anılarla hatırlamak bence daha güzel. Şu an saat 12:16 ve galiba bu videoyu bitirmek için en güzel noktalardan birindeyim. Karşımda Gökçeada yolu var. Aşağı giden yolla İskele'ye gidiyor. Güzel bir tırmanışla adaya gidiyorsunuz. Dönüşte de çok güzel bir iniş var. Karşınızda aslında sol tarafınızda sema direk. Şu an çok güzel bir çınar ağacının altındayım. Videoda bazı kısımlar bölük bölük olmuş olabilir. Burada aslında biraz tamamlamak istiyorum. Bikepacking yapmak aslında 3 yıldır hayatımda var. Aldığımdan beri hayatımda var. Aldığım yıl
yaz ayında Gökçeada'ya ilk defa gelmiştim. Çantayı bir hevesle aldım. Aşırı memnun değilim ama bence işimi görüyor. Zamanla nasıl daha az eşyayla gelirim onu kavradım. Buraya geldiğimde çok daha az eşya getirdim yanımda. Ona rağmen yine çok fazla olduğunu düşünüyorum. Kalabalık bir çantam var. Olabildiğince pratik olmaya çalışıyorum. Ama bu bikepacking tecrübelerinin bana kattığı en güzel şey yeni yerler gördükçe başka yerlere gitme isteğinin uyanması. Ama aynı zamanda daha önce geldiğin yerlere tekrar gelmek istemem. Bu çok garip bir şey. Hem yeni yerler görmek istiyorsun hem de geldiğin yerlere tekrar gelmek istiyorsun. Tekrar gelmek istiyorum çünkü gittiğiniz yerle aslında ister istemez bir bağ kuruyorsunuz. Orası turistik olabilir ya da olmayabilir. Hiç fark etmez. Küçükken ailenizle gittiğiniz bir yer olabilir. Ya da otobüste geçerken uğradığınız bir yer olabilir. Hiç fark etmez. Sürekli aynı yere tekrar gelmek, bir günlük de olsa aynı yere gelip farklı şeyler denemek galiba sürekli yapmak isteyeceğim bir şey. Mesela daha önce geldiğimde buradan yukarı çıkarken burada kısa bir mola vermiştik. Ama böyle uzun süre oturup burada vakit geçirmemiştim. Gemiye de yaklaşık 45 dakika var. O yüzden bu ağacın altında soluklanmak bana şu an çok iyi geldi. Mesela önümüzdeki sene tekrar gelmek istiyorum ama önümüzdeki sene geldiğimde bu sefer adada bisiklet sürmek istiyorum. Adada kısa yerlere gittim genelde. Şehir merkezi, Yıldızkoy, bu çevrede dolaştım bu 3 sene içinde. Ama mesela önümüzdeki sene geldiğimde köylere bisikletle gitmek istiyorum. Belki önümüzdeki sene yol bisikletine gelirim. Ya da daha ince bir tekerle gelirim. Ama bu adayı biraz daha keşfetmek, belki Bozcaada'ya gitmek, orayı biraz daha keşfetmek ve en önemlisi bu sene yapmak istediğim Ekim ayında ailemin yanına bisikletle gitmek var. Onun da toplam 3 gün olmasını planlıyorum. Bisikletin bu özgürlüğü en güzel yanı aslında. Çantanızın içine birkaç parça eşya koyuyorsunuz. Belki yanınızda uyku tulumunuzu ve çadırınızı da alabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda onları da yapmak istiyorum. Her şeyin aslında yetecek kadarını alarak güzel yerler görmek, yeni şeyler keşfetmek bisikletin bana verdiği en büyük özgürlüklerden bir tanesi. Şimdi birazdan gemiye gideceğim. Oradan merkeze döneceğim. Yol üstünde arkadaşlarıma uğrayacağım. Bu macerayı da böylece tamamlamış olacağım. Bir diğer fark ettiğim güzel şey de aslında normalde bisiklete bindiğinizde altına taytınızı giyiyorsunuz, üstünüze formayı giyiyorsunuz. Ama bikepacking yola çıktığınızda, bikepacking yapmak için yola çıktığınızda aslında normal tişört çok daha konforluymuş. Özellikle şehir içinde dolaşıyorsanız, şehir merkezinde vakit geçiriyorsanız, bisikletten sürekli iniyorsanız, üzerinizde sürekli size yapışık bir formanın olmaması bence daha güzel bir şeymiş. Bu arada takipte kalın çünkü tişörtle alakalı sizin de alabileceğiniz ileride çok güzel bir duyuru yapacağım. Umarım en kısa zamanda hayata geçiririz. Bunun için gerçekten çok sabırsızlanıyorum. Ben takipte kalmayı unutmayın. Çünkü ilerleyen zamanlarda bu tişörtlerin üzerinde bazı logolar görebilirsiniz. Çanakkale iskeleye gelmek üzereyim. Kartın da son 5 dakikası kalmış. Kapanışı iskeleye varırken yapmak istedim. Bisikletim şurada. Yine çok güzel şeyler öğrendiğim, çok güzel gezdiğim, aslında aynı yere gitsem de keyifli vakit geçirdiğim bir 2 gün oldu. Dönüşte yaklaşık 6 kilometreyi, 5-6 kilometreyi 22 dakikada geldim. Saatte 50 kilometre rüzgar esti. Tamamen kafa rüzgarı vardı. Dönüş inanılmaz yorucuydu. Çok midem bulandı rüzgardan. Tarlaların ortasında tek başıma bütün rüzgarı yiyerek geldim. Ama sonunda vardım. Şimdi ineceğim. Buraya kadar izleyip beğendiyseniz lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta ne olacak hiçbir fikrim yok. Ama çok güzel sürprizler var. Az önce de bahsettiğim gibi. Sonraki videoda görüşürüz.